Evet sevgili Futbol Açı izleyenleri, şu anda dünyanın en eski, en ilginç spor dallarından bir tanesini izliyoruz. Wushu. Evet, konu başlığımız Wushu. Wushu nedir, nasıl yapılır, tarihi nelerdir? Hemen bunları öğrenmek için yanımıza Wushu ve Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz Beyefendi ile beraberiz. Sayın Başkanım, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. İkincisi, başarılarınızın devamını diliyoruz. Burada bir dünya üçüncüsü var. Zeynep kızımız dünya üçüncüsü. Sizi bunun için öncelikle tebrik ediyoruz ve soruyoruz. Wushu nedir? Wushu Kung Fu bir Çin sporudur. Tarihi 2000 yıllık bir tarihi var. Belki biraz daha da fazla olabilir. Felsefesiyle beraber yapılan bir spor. İki kategoride yapılan, birisi savunma oyunlarını içeren, dövüş oyunlarını içeren sanda kategorisi, diğeri de bütün vücut kaslarını çalıştıran tavolu kategorisi. Wushu bir gösteri sanatları sporu. Aslında bir dövüş sporu değil. Yani karate do ya da tekvando do gibi değil. Aslında dövüş hareketlerinden oluşan koreografiler bunlar. Dövüş hareketlerinden oluşan bir koreografi. Evet. Çok şairane bir şeyi var, gösterisi de var zaten. Tabii. Aynı zamanda bunun dövüşü de var. Yani aynı salonda hem sanda müsabakaları yapılıyor, ikili dövüş. Bunda da boks var, tekme var, güreş var. Bunların üçünün kombinasyonundan oluşan zihin ve kafayı kullanmayı gerektiren bir spor. Wushu'da önemli olan, Taolu'da önemli olan şeyler var. Hareketlerin estetik olması, esnek olması, bakışların, duruşların, evet, giysilerin. Dünya üçüncüsü Zeynep kızımız gururumuz. Hakikaten onun yüz ifadesi her şeyi anlatıyor yapmış olduğu gösteride de. Evet. Dünya üçüncüsü oldu. Tebrik ediyoruz aynı zamanda. Evet. Tabii bu seviyeye gelmek için çalışmak lazım. Çalışıyor çocuklarımız. Kesinlikle Türk sporcuları çok kabiliyetli. Bunu Çinliler de söylüyor. Yani bizim çocuklarımız bu spora daha yatkın ama çalışmak lazım. Siz federasyon başkanısınız, Wushu Federasyonu başkanısınız ama siz de eski bir Wushu'cusunuz. Evet. Dereceleriniz var mı Abdurrahman Bey? İlk Dünya Şampiyonası'nda 1993 yılında Türkiye'yi ben temsil ettim. Malezya'da 2. Dünya Şampiyonası'nda bir derecemiz var. Avrupa şampiyonluğum var. Ama tabii şu anda biz şampiyonları yetiştirmek için. Daha ulvi bir artık göreviniz var. Şampiyonları yetiştiren bir şampiyonsunuz. Dünya Şampiyonası da bu yıl ülkemizde olacak, Ankara'da olacak. Dünya Şampiyonası vasıtasıyla biz Wushu sporunu Türk insanına 7'den 70'e tanıtmak istiyoruz. Cumhurbaşkanından, Başbakanından, bakanlarına, bürokratlarına ve her kesime, bütün halkımıza Wushu'yu daha yakından tanımaları için Dünya Şampiyonası'na gelmelerini istiyoruz. Bunun için, bunu temin etmek için de çalışıyoruz. ...5-15 Ekim tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda, arenada yapılacak Dünya Şampiyonası'na biz bütün halkımızı davet ediyoruz. Buraya geldikleri zaman görecekler ki Wushu hakikaten farklı bir spor, bambaşka bir spor. Herkesin yapması gereken, sağlık için, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişim açısından
her insanın, her yaşta insanın, özellikle çocuklarımızın yapması lazım gelen bir spor, farklı bir spor. Peki çok teşekkür ediyoruz. 5-15 Ekim'deki bu büyük şampiyonada başarılar diliyoruz. Biz de Futbol Hariç ekibi olarak orada olacağız. Wushu Federasyon Başkanımız Abdurrahman Bey. Biz de size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çin'den bir misafirimiz var. Can Hoca'yı alıyoruz buraya. Biraz utanıyor tabii ama kendisini davet edeceğiz. Gerçeği nasıl konuşacağız bilmiyorum ama benim Çincem zayıf, onun da Türkçesi zayıf. Merhaba. Merhaba, nasılsın Can Hoca? İyiyim. Türkçe biraz biliyorsun değil mi? Çok az biliyorum. Merhaba, nasılsınız? Siz Çince biliyorsunuz, tercümanı mısınız? Evet, Can Hoca'yı tanımak istiyoruz. Kendimize nasıl tanıtır? Türkiye'de Wushu sporunu öğrenmek isteyenlere kendisini nasıl tanıtır? 现在那个土耳其武术发展非常快， Türkiye'de Wushu çok yeni, çabuk büyüyecek ve her yaşa hitap eden bir spor. 然后各个省市，然后那个发展特别快，迅速。 Futbol Hariç izleyenler için Wushu sporunu dünyanın en eski, en geleneksel ve yarım milyardan fazla insanın yaptığı ama bizlerin daha yeni tanıdığımız Wushu sporunu yakından öğrenmeye başladık bile. Enteresan teknikler var. Sevgili arkadaşımız Halil değil mi? Halil en geleneksel tekniklerden bir tanesini yapıyor ve yaparken bağırıyor. Şimdi o bağırmanın bile bir tekniği var değil mi? Nedir bu? Mesela bir ha yapıyorsun. Evet. Ben yapamadım ama sen bir mesela yap. Gibi. Peki bunu ne demek istiyorsun yani bu bağırışı? Yani bizim stillerimiz, benim özellikle yarıştığım stilde işte 1 dakika 20 saniye boyunca hala bitmedim. Bağırışlar bunu gösteriyor. Hala bitmedim, gücüm yerinde, kuvvetliyim gibi. Oraya gelirsen bak ben seni ne gibi. Yani rakiplere bir nevi güç Gözdağı, gösteriyor. evet, gözdağı güç gösteriyor. veriyorsun. Evet. Üç tane bağırış şekli var dedim. Evet. Bu biraz evvel yaptın. Daha ben bitmedim. Bir de bir kaplan var galiba değil mi? Hua. Ama bir yap onu bir görelim bir. Nasıl bir daha yapar mısın? Ben de denemek Muazzam. istiyorum bunu. Yani çok stres atıcı olduğuna da eminim yani bu arada değil mi? Kesin. Mesela ben İstanbul trafiğinde bunu deneyebilirim gerçekten. Yani camları kapatıp evet deneyebilirsiniz. Yap bakalım lan. Boğazdan. Ciğerinden bağırdın ama ya. Boğaz- Cay cay. Kasmayın kendinizi, rahat olun. Daha rahat. Daha evet. rahat. Hey! Gibi. bir şey. Ya, Bir üçüncü bir teknik daha var. Üçüncü bağırma tekniği. Hua. Hoa. Hua. Hoa kaplan. Evet. Nasıl yapıyorsun? Geldiğimiz zaman Hua. Bağırışta Ama bu. çok cılız bir kaplana benzedi bu yani. 2 defa bağırınca böyle. Boğaz biraz sarış oldu tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz Halil. Evet arkadaşlar, Wushu tekniğini bize öğretecek kimler var? Necmettin sen gel bakayım. En küçük aramızda sensin galiba değil mi? Kaç yaşındasın? 9 ona gireceğim. Ona gireceksin. Kaç yıldır bu sporu yapıyorsun? 1,5-2 senedir yapıyorum. Ama sanki yani 10 yıldır yapıyormuşsun gibi. Senin yaşındaki akranlarına bu spora başlamaları için ne tavsiye edersin? Ben herkese bu sporu tavsiye ediyorum. Neden? Bu spor hem sağlık açısından iyi hem de bedenim esniyor. Oluyor, sağlıklı oluyorsun. Başka? Bir de Zihinsel olarak? zihinsel olarak beynin 10 kat daha fazla çalışıyor. O derece diyorsun. Peki seni tebrik ediyorum Necmettin. Başarıların devamını diliyorum. Bir ejderhalı, çok güzel kıyafetli. Kıyafetlere bile puan veriyorlarmış. Doğru mu? Tabii tabii. Özel bir kıyafet yok. Aslında tamamen hayal gücüne bırakıyor herkesin. Hayır tabii ki. Çin'de ipek kumaştan yapılan kıyafetler bunlar. Yani Türkiye'de bunlardan bulamıyoruz. Biz yarışma için de yurt dışından sipariş veriyoruz. Benimki nasıl? Sizinki de gayet hoş. Güzel. Sen de özellikle burgu ve atlamalarda galiba uzmansın. Benimki genel olarak açık el stili, Chanchuan dediğimiz yani aletsiz kullanımı daha iyi benim. Akrobasi hareketlerinde de iyiyim. Akrobasi hareket. Gayet başarılısın canım. Evet, yanımızda biraz evvel görmüş olduğunuz gençlerin yapmış olduğu gösteriyi yöneten tam bir maestro var. Aslında
master yani baş usta mı diyelim, ne diyelim? Siz kendinizi de daha iyi tanıtırsınız. Ben antrenörüm, Wushu antrenörü. Wushu ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Wushu Çin savaşlarının genel adıdır. Aslında Kung Fu diye dünyada bilinir ama Wushu'dur aslında orijinal ismi. Başlama yaşımızda 5 yaş. Ama sonu yok bunun. Yani 80 yaşında da olsanız bu sporu yapabiliyorsunuz. Değil mi? Yarışmalarımızda 7 yaşındaki bir çocukla 70 yaşındaki bir nine aynı anda yarışabiliyor. Çok güzel bir spor. İnsan vücudunun sanatla buluştuğu tek spor diyorum ben ona. Çünkü bir ustanın eline bir şey verirse bir sanatla oluşturabilir ama Wushu da kendi vücudunu sanata sokuyor. Yani o kadar önemli. Peki, gençlerimiz size emanet değerli hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben her teşekkür şey için. ediyorum. Zaten 5-15 Ekim'de görüşeceğiz inşallah şampiyonada. Teşekkür Sağ olun. ederim. Her şey dahil, futbol hariç. Olmadı, yetmez. Bir daha. 1, 2, 3. Her şey dahil, futbol hariç.